Bu video biraz ağır olacak. Dikişe yeni başlayanlar için değil, bu işe gönül verenler için ve usta öğreticilik belgesini almak isteyenler için. En fazla gelen mesajlardan biri, hocam kimse bize drapaj öğretmedi ki. Hiçbir hocamız bize drapaj öğrenmeniz gerekiyor demedi ki. Drapaj kursu biz almadık ki. Özellikle kadın terziliği için söylüyorum. Şimdi drapaj eğitimi için, yani hocanızın size drapaj öğretebilmesi için bir kere öncelikle drapajı bilmiş olması gerekiyor. Çok büyük ihtimalle üniversite mezunu olan hocalarımız, kadrolu öğretmenlerimiz bunu zaten biliyorlardır. Ama işte kurs belgeleriyle ustalık belgesi alanlar, usta öğreticilik yapanların birçoğunun bildiğini düşünmüyorum. Sonradan belki öğrenilmiştir. Ama şöyle bir durum var, bakınız. Şimdi burada hocalarımıza da haksızlık etmeyelim hanımlar. Genel olarak kursiyer kursa gelir ve o gün bir eşofman, bir etek, bir elbise dikmekten başka hiçbir şeye odaklanmaz. Bu konuda haksızsam, haksızsın hocam deyin. Bir oğluma dikeyim, eşime dikeyim, kızıma dikeyim, bitireyim, kumaş alayım, bir tane daha keseyim, bir tane daha keseyim. Orada kurs hocası, bakın şöyle bir teknik var, öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bunu yapmamız gerekiyor, şimdi kalıpla çalışmamız gerekiyor dedikçe ısrarla hocalara, özellikle usta öğreticilere pratik kesim konusunda ısrar edenler var. Hayır sen kes biz dikelim diyenler var. Şimdi benim burada hem kursiyerlere hem usta öğreticilere ve öğretmenlere şunu söylemek istiyorum. Bu işi gerçekten öğrenmek isteyenlerin hakkına girmememiz gerekiyor. Eğer size kurslarda hocanız bir şey öğretmeye çalışıyorsa, bakın böyle bir şey var, bunu da yapmamız gerekiyor diyorsa, siz orada o eşofmanı dikmenin derdine düşmeyin. Ya da hocanız orada makinenin başında, benim de yaşadığım durumlar oluyor tabii ki. Makinenin başında başka bir kursiyere, başka birine bir şey gösterirken sen orada sadece kendi diktiğin ürünü bitirip akşam eve giderken bitirerek çantana koymanın derdine düşüyorsan, gidip hoca orada ne anlatıyor diye dinlemiyorsan veya drapaj kursu açılması için başvuru yapmıyorsan, bunun için belli bir gayret göstermiyorsan o kurs sana verilmez. Şimdi bazı hocalar da şunu yapıyor, ben drapaj eğitimi veremem. Bu bir kere yüce gönüllülüktür. Yani ben bilmiyorum, öğretemem demekte bir şey yok. Bilmiyordur, eğitimini almamıştır. Online eğitimler var. Onlar online eğitimlerde de alabilirsiniz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için İSMEK'in çok güzel drapaj eğitimleri var, gelinlik eğitimleri var. Gene uzun videolardan biri oluyor ama şunu anlamanız gerekiyor. Yani kurslarda sizin drapaj eğitimi alabilmeniz için hiç kimse size gelip de bluz dikimi değil de işte böyle etek dikimi dersinde drapaj göstereceğini zannetmiyorum. Ama yaygında drapaj tekniği ile bluz dikimi, drapaj tekniği ile elbise dikimi, drapaj tekniği ile etek dikimi modülleri var. Dikişte kendinizi biraz ilerlettikten sonra hocalarınıza bize drapaj tekniğiyle yapılan kursları açar mısınız veya o halk eğitim merkezine, o kurs merkezine biz drapaj eğitimi almak istiyoruz. Drapaj tekniğiyle bluz dikimi kursu yazın, kurs başvuru formuna. Bunun için girişimlerde bulunun. İşte o kurum size bunu verebilecek bir hoca bulsun. Yani küçük yerler için evet biraz sıkıntı olabiliyor ama özet olarak şunu söylemek istiyorum ki bu durumda bu işin takipçisi biz olmamız gerekiyor. Kurslara gittiğinizde size birileri teknik öğretmeye çalışıyorken siz sırtınızı dönmeyin. Kalıpla çalışmanız gerektiğini söylüyorken, çünkü kalıp bilginiz olmadan drapaj öğrenemezsiniz. Drapaj öğrenemezsiniz. Kadın terziliği ustalık sınavını geçin. Usta öğretici olamazsınız. Eğitim bu demektir. Yani sadece evde dikiş dikerek veya işte eşofman takımı, elbise de diktim, yaka da taktım, kol da taktım, ben hocalık yapabilirim fikrinden bir kere uzaklaşmanız gerekiyor. Drapaj dikiş eğitiminde en üst seviyedir ve sizin bunu en üst seviyede biliyor olduğunuzu kabul ederler ve ustalık sınavına öyle sokarlar.
O yüzden bize hiç drapaj gösterilmedi ki hocam kısmında bunun %50'si hocaya düşüyor, %50'si kursiyere düşüyor. Umarım söylediklerim anlaşılmıştır. Bununla ilgili gene video çekeceğim. Çünkü çok uzun, çok ayrıntılı bir kanayan yaradır aynı zamanda mesleki eğitim için. Günü kurtarmakla işte asıl bilgiyi öğrenmek arasındaki o ince çizgi sizin elinizdedir. Hoca verir, hoca gösterir, hoca anlatır. Yeter ki karşısında öğrenmeye gayretli bir kitle bulsun. Selamlar ve sevgiler Diki sınıfından. Hoşça kalın.